Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için kat kat muhteşem bir poğaça tarifi hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 su bardağı ılık süt. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya kullanıyorum. Bu malzemeleri öncelikle şöyle çırpma teliyle bir karıştırdım. Sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Bir tane yumurtanın akını ekledim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ama kontrollü olarak ekledim. Mutlaka sizler de kontrollü olarak ekleyin. Ve şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamuru ilk önce spatula ile toparlıyorum. Sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak. Kesinlikle un eklemeyelim. Elimizi sıvıya batırıp hamurumuzu bu şekilde yoğuralım. Hamuru iyice pürüzsüzleşene kadar yoğurdum ve üzerine streç filmle kapatıp mayalanmaya bıraktım. Ve hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi üzerine açıp poğaçalarımı yapmaya geçeceğim. Gerçekten şahane bir hamur oldu. Bakın, pufur pufur. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum ve bezelere ayıracağım. Poğaçamızın hamurunu tezgaha aldıktan sonra 10 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle büyükçe bir beze gibi toparladım ve 10 parçaya kesiyorum. Yani bu hamurdan 10 adet beze çıkarmış olduk arkadaşlar. Şimdi yuvarlayarak bezelerimi yapıyorum. Hepsini eşit büyüklükte yapmaya çalıştım. Fazla kesmiş olduğum parçalardan az olanlara ekleyerek bezelerimi ayarladım. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık, içi kat kat harika bir poğaça oldu. Mutlaka sizler de yapın arkadaşlar. Şimdi yaptığım bezeleri biraz unlayarak açıyorum. Oklava ile açtım arkadaşlar. Sizler oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için kolayca açılıyor. Çok fazla ince açmamıza gerek yok. Yaklaşık 30 santim genişliğinde açmamız yeterli olacaktır. Açtığım hamurun üzerine eritilmiş tereyağının içerisine biraz da sıvı yağ karıştırdım. Bu karışımdan fırça ile her tarafına sürüyorum. Şimdi ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum ve diğer açtığım hamurun üzerine sereceğim. Hafiften unlayarak açalım, yapışma olmaması için. Çok fazla un eklemeyelim arkadaşlar. Bütün hamurlarımı bu şekilde açıp aralarına tereyağı sürerek üst üste sereceğim. Şimdi ilk açtığımız hamurun üzerine ikinciyi bu şekilde seriyorum. Ve kenarlardan açıklık kalabilir. Elinizle bu şekilde çekiştirerek düzeltebilirsiniz. Ve yine bu hamurun da üstte kalan kısmına erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum fırçayla her tarafına. Bütün hamurlarımı aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak hazırladım. Ve hepsini üst üste bu şekilde serip aralarını yağladım. Şimdi son bezeyi de açıp hamuru serdikten sonra üzerini yağlamadan önce şu şekilde elimle
bastırarak biraz genişletiyorum tüm hamurları. Hamurlarımı bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar elimle genişlettim. Ve üzerine tereyağını sürüyorum. Hamurun üzerine eklediğim yağı her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürdüm. Ve şimdi hamurumuzu kalın bir rulo şeklinde katlıyorum. Poğaçamız bu sayede kat kat olacak. Hamurun bu uçta kalan kısmını da çekiştirerek rulomuzun üzerine kapatalım. Tamamen üstüne kapanana kadar çekiştirebilirsiniz. Şimdi yaptığım bu ruloyu ortadan ikiye kesiyorum önce. Sonra her iki parçayı da 5 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi kestiğim her bir parçadan 2 adet poğaça çıkacak. Yani bu hamurdan 20 adet poğaça çıkarmış olduk arkadaşlar. Gerçekten çok da bereketli bir tarif. Mutlaka yapın diyorum. Şimdi poğaçalarımızı yapmaya geçiyoruz. Kestiğimiz parçaları şöyle yakından da göstereyim size. Kat kat olduğu şimdiden görülüyor bakın. Elimle bu şekilde bastırarak genişletiyorum hamuru. Uzunca bir dikdörtgen şeklinde hamur elde etmiş olacağım. Bakın hamuru bu şekilde elimle açtıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. Ve her bir parçadan 2 adet poğaça elde etmiş oluyoruz. Başta da belirtmiştim. Gerçekten bereketli bir tarif. İçerisine evde bulunan herhangi bir peyniri ekleyebilirsiniz. Ben de yine öyle yaptım. Evde bulunan peynirleri değerlendirdim. Bu şekilde dört ucunu bir araya getirerek poğaça şeklinde kapatıyoruz. Ve poğaçamız bu şekilde olacak. Kapattığımız kısımlar alta gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Yapılışı bu kadar basit arkadaşlar. Karşılıklı uçları birbirinin üzerine bu şekilde kapatıp bohça şekli verip poğaçamızı hazırlıyoruz. Misafirleriniz için, okula giden çocuklarınız için fazlaca yapıp derin dondurucuya atmak istiyorum derseniz de hamurumuzun ölçülerini 2 katına çıkararak yapıp dondurucunuza doldurabilirsiniz. Poğaçamızın yapılışını şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Kestiğim parçaları elimle bu şekilde genişleterek dikdörtgen bir parça elde ediyorum. Büyükçe ve ortadan ikiye kesiyorum. Ve kestiğim her parçanın içerisine iç harç ekliyorum. Ben peynirli yaptım ama isterseniz patatesli veya herhangi istediğiniz başka bir iç harç ile yapabilirsiniz. Karşılıklı uçlarını kapatıp bu şekilde bohça şekli verip poğaçamızı hazırlıyoruz. Ve tepsiye dizerken de kapattığımız kısımlar alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Yaptığım poğaçaları tepsiye dizdim ve biraz üzerini kapatarak tepsi mayası için beklettim. Ben diğerlerini yapana kadar bekledi arkadaşlar ilk tepsi. Tepsi mayası için beklettikten sonra şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az sıvı yağ ekledim daha parlak görünmesi için. İsterseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ve yumurta sarısını sürdükten sonra şu şekilde çatalla çiziyorum ve üzerine biraz da şekil veriyorum. Ve bu şekilde hazırladığım poğaçalarımı önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Fırından aldım şimdi. Mis gibi kokular yayıldı etrafa. Altı üstü güzelce kızarana kadar kontrol ederek pişirdim. Fırından fırına ısı derecesinde farklılık olabilir arkadaşlar. Mutlaka başında bekleyerek kontrol ederek pişirin. Görüntüsü muhteşem gördüğünüz gibi. Gerçekten lezzeti de o şekilde.
Poğaçalarım biraz soğuduktan sonra şu şekilde yumuşaklığını göstereyim sizlere. Bakın pufur pufur oldular. Hepsi de yumuşacık, harika. Şöyle altını da göstereyim. Çok güzel bir şekilde bakın hiç açılma, akma olmadı. Güzel bir şekilde pişti. Yumuşaklığını tekrar şöyle göstereyim elimde. Ve içini de şöyle açarak göstermek istiyorum. Harika bir görüntüsü var. Sizler de tarifime birebir uyarak bu lezzetli kat kat yumuşacık poğaçayı mutlaka yapın arkadaşlar. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.